testere, tahram, budama makasının boş öz kısmı. Daha sonra gönder. Açıyorum. Bitirmek için geliyorum. Bakın. Yerleştireceğim. Birinci çubuğumu koydum. Diyorum. Sonra yavaş yavaş şöyle biraz pamuk ip arkadaşlar. Önce kısaltacaktım. Bakın aşı çubuklarımı çok toprağımızı aldık. Dolduruyoruz. Olur. Ama gerek yok. Evet, bugünkü aşımız bu şekilde. Evet, vurduğumuz aşılarda hareketlilik başlamış. Bakın. Çok güzel bir şekilde hareketlenmiş. Tahminim 5-6 gün içerisinde iyice belirginleşir. Aşımız ilk nişanı verdi. Bakın. Tutmuş arkadaşlar. Tabii gerçek tutum daha anlaşılmaz. Burada da bakın tutmuş. Şöyle göstereyim, evet. Artık patlamaya başlamış. Gerçek tutumun nasıl olduğunu ileriki aşamada biraz daha göstereceğim arkadaşlar. Bugün aşılarımız biraz daha büyük. Yeşil yaprakları belirginleşmiş. Gördüğünüz gibi 4 çubuğun 4'ü de tutmuş durumda ama hala bu aşıların yalancı mı gerçek mi tutma olduğunu bilemeyiz. Şu gövdede kökleri göreceğiz. Şu kısımda kök oluşumu gördüğümüz zaman aşıların tutmuş olduğuna karar vereceğiz. Evet, asma aşımızda son durum gördüğünüz gibi 4 çubukta harika büyüme göstermiş. Şimdi şurada da kök oluşumu başlayacak. Kök oluşumu başladıktan sonra bunları keseceğiz arkadaşlar. Ve aşıyı açıp serbest hale getireceğiz. Muhtemelen bu aşı bugün, bu sene şuradaki haymaya çıkış yapmış olacak. Aşılarımızı bugün ipe aldık. İp desteklemelerini yaptık gördüğünüz gibi. Evet, büyümelerine devam ediyorlar. Yaklaşık olarak 30 santim kadar büyümüş durumdalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üzümdeki aşımız şu hale geldi. Gördüğünüz gibi boyu 1 metreyi aştı. 4 aşının 4'ü de tutmuş durumda. 4 kolunda. Rüzgar kırmasın diye bu sene biraz sert geçiyor. İpleri bağladım. Asıl bugün göstermek istediğim şu olay. Bakın şuradan açayım. Yazıyı çekip alayım, ondan sonra göstereyim arkadaşlar. Bakın görülebiliyor mu? Evet. Kökler başlamış. Kök oluşmuş. Şimdi 1 Haziran gibi, 2 Haziran gibi bu dış kılıfı açacağım. Bu kökler yavaş yavaş kuruyacak ve aşımız büyümeye devam edecek arkadaşlar. İşte bakın çok net bir şekilde kökler görünüyor. Bu toprakla vurmanın en büyük avantajı bu. Bir sene içerisinde devasa bir üzüm elde edebiliyorsunuz. Çünkü toprak bitkiyi beslediği için çok hızlı büyümesini sağlıyor. Daha çekime devam edeceğim ta ki haymaya ulaşana kadar. Bugün günlerden 23 Mayıs. Ve gördüğünüz gibi aşıyı vuralı 1,5 ay olmuş. 1,5 ayda aşımız muazzam bir yere geldi. İşte aşımızın son hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 çubuğun 4'e dolaştı. Tuttu ve şu anda haymaya ulaştılar. Süper bir yaprak genişliği ve iştahı var.
görülebiliyor. Şuradan kök yapısı çok net görülüyor. Bakın arkadaşlar. Toprağın içerisinde kökler büyümüş durumda. Bunu açtığımızda kökler kuruyacak, aşımız büyümeye devam edecek. Görüyorsunuz iki kolun ikisi de tutmuş. Çubuklardan biri iptal edilebilir ama ben etmedim. Şimdi çok güçlü ve iştahlı. Haziran'ın 15'i gibi aşımızı muhafaza edilen toprak kısmı açacağım. Topraklı aşının en büyük faydası bu. Çok hızlı büyüme gösteriyor arkadaşlar. Çok iştahlı büyüme gösteriyor. Hem ana gövdeden hem de topraktan mineral ihtiyacını karşılayabiliyor. Açtığımızda bu kökler yavaş yavaş kuruyacak. Ve aşımız ana gövdeden beslenmeye devam edecek. Evet arkadaşlar. Bu sene vurduğumuz aşılardan biri olan asma aşımızın son aşamasına geldik artık. Aşımız şöyle. Toplam 2 ağaca 4 çubuk vurmuştuk. Gördüğünüz gibi. Toprakla vurmanın işte avantajı burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Toprakla vurduğunuz aşılar çok hızlı büyüyor. Mükemmel bir büyüme göstermiş. Gördüğünüz gibi 2.20'lik haymanın daha yukarısı. Yani şu anda 3 metreye yakın uzama göstermiş durumda arkadaşlar. Bu hatta bakın meyve çubuğundan aldığımız için meyve bile tutmuş. Aslında kırıyoruz bu meyveleri, koparıyoruz aşının gelişimini engellemesin diye ama ben bir güzellik olsun, görünsün diye kırmadım arkadaşlar, bıraktım. Burada en önemli olan toprakla vurulan aşılarda şuradan bakalım. Şuradan görebilelim. Bakın şurada kökleri göreceksiniz. Kökler duruyor. Yani şu asma çubuklarım hem gövdeden hem de topraktan beslenerek kök oluşturmuşlar. Bakın aynı kökler burada da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok harika görünüyor kökler. Süper bir tutum göstermiş. Bugün Haziran'ın 16'sı. Normal söküm zamanı. Şimdi bu aşıları sökeceğim ve artık beslenmesini gövdeden sağlanmalarını göstereceğim. Evet, şimdi ağacımız, asma çubuklarımız hem topraktan besin aldı, minerallerini aldı, hem de gövdeden minerallerini alarak gelişim gösterdi. Onun için köklendiler. Şimdi kökleri daha iyi göreceksiniz çünkü artık aşımızı açıyorum arkadaşlar. Bakın. İşte. Aşımızı açtım. Bakın kökler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Süper kök oluşumu var. Açıyorum bakın. Her taraftan kök oluşumu tamamlanmış. Yine de kökleri kesiyorum arkadaşlar ben. İşte kestim. Aldım. Ana gövdeye bağlantılı kalsın diye. Bakın bu kökleri kestim. Şuradaki ip. Pamuk ip vurmuştuk ama gene de çürümemiş bakın arkadaşlar. Ya çürümüş de yeterince çürümemiş. Aşımızı sıkmasın diye o pamuk ipi artık açıyorum. Açtım arkadaşlar. İşte bakın. Şu anda aşımız şuraya alırsak bakın nasıl gövdeye kaynaşmış. Muazzam bir kaynaşma göstermiş arkadaşlar. Bu şekilde büyümesine devam edecek. Meyve vermesine devam edecek. Normalde bu iki aşının ikisi de tutmuş. Hangisi güçlü? Şu daha güçlü görünüyor. Bir güçlüyü bırakıp diğeri kesilebilir. Fakat ben kesmedim arkadaşlar. İkisi de kalsın istedim görünmesi için. Bakın devam edelim. Öbür aşımızı açalım. Onu da görün. Bakın açıyorum arkadaşlar. Bakın burada kök oluşumu daha güzel. Daha süper kök oluşmuş gördüğünüz gibi. Bakın. Kökleri görüyorsunuz.
Kök oluşmuş. Her yerden kök atmış. Tabi bu da aşı gelişiminin daha iyi olmasını sağlıyor. Süper gelişim göstermiş aşımız. Burada da ipi açıyorum arkadaşlar. Bakın çürümüş bu ipler ama gene de aşımızı boğmasın, ağacımıza zarar vermesin diye ipleri alıyorum. Aldık arkadaşlar. İplerini aldım. Bu taraftan daha güzel görünüyor. Şu bölgeden. Evet. Üç taraflı şöyle bir çekelim her tarafını. Aşının. Hatta aşı toprağına karınca bir de yuva yapmış. İyi ki de bozmuşuz. Aşı toprağına yuva yapan karıncalar belki aşımıza zarar verebilirdi. Evet, şu anda aşımız çok güzel görünüyor arkadaşlar. Kaldı oluşumu süper. Aşımızın daha net görünsün diye yıkadım. Bakın arkadaşlar. Süper yapışmış gövdeye. Ana gövdeye kaynaşmış durumda. Ve gelişimini tamamlamış. Aynı şekilde burada da bakın arkadaşlar. Süper bir gelişim. Mükemmel bir tutum arkadaşlar. Ağacın gövdesinin her yerinden kök çıkması görünmüş. İşte bu normale binecek artık arkadaşlar. Ve uzamaya devam edecek. Bu sene boyunca uzayacak. Tahmini uzama süresi 10 metre kadar uzayacağını tahmin ediyorum. Daha önce de vurmuştum bu şekilde. Çok uzama gösteriyor bu şekildeki vurumlar. Evet, en iyi, en sağlam aşı tekniklerinden birisi bu arkadaşlar.